İstedik ki daha önceki kitaplar tahrif edildiler, oradan buraya girdik, peygamberlik konusuna geldik. Ve hocam peki Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshası neden yakıldı? Yani bu bir iddia olabilir mi ki gerçekten ilk nüsha yakıldığı için bugünlerim elimizdeki mevcut olan ilk orijinal Kur'an-ı Kerim yok mudur diye. Çok güzel bir yerinden geldi soru. Öncelikle zihnimizi düzeltelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk nüshası kimdeydi? Evet. Kur'an'ı kim toplattı? Maalesef bize siyer adı altında düzülmüş, koşulmuş, mezhebi duygularla yazılmış holiganlıklar anlatılıyor. Bir kere neremiz doğru ki oramız doğru olsun. Müslümanlar olarak yalanı ve iftirayı din edinmişiz. Çünkü Allah'a iftira etmişler, peygambere iftira etmişler. Biz de bunları hadis diye almış kitaplara koymuşuz. Sünniler almış kütüb-ü sitte yapmış paralel Kur'an, Şiiler almış kütüb-ü erba yapmış paralel Kur'an. Ve bunları din demişler. Allah'tan korkmamışlar, paralel din uydurmuşlar, paralel Kur'an uydurmuşlar, paralel peygamberler uydurmuşlar. Şiilerin paralel peygamberleri 12 imam, Sünnilerin paralel peygamberleri ise imamları ve sahabenin tamamı. Çünkü kulluhum udul, hepsi adil. Dolayısıyla alın buyurun paralel peygamberler. Bunu da geçin. Yalan üstü yalandır, yanlıştır, asla doğru değildir. Peygamberimiz zamanında Kur'an toplanmamış. Kim söylüyor bu iftirayı ya? Hem Peygamberimizin 42 tane vahiy katibi istihdam ettiğini söyleyeceksiniz. Siz nasıl bir mahluksunuz ya? Siz ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Bu ne çelişki? Bu ne yaman çelişki? Peki Peygamberimiz süs olsun, torba dolsun, laf olsun diye mi bu kadar vahiy katibini istihdam etti? Niye yazdırıyordu? Eğer Kur'an'ı korumayacak idiyse misyonunu yerine getirmemiş demektir. Allah onun şah damarını koparırdı. Evet, Dolayısıyla vefat ettiğinde yazdırdığı sayfeler başucunda duruyordu. Peygamberimiz zamanında toplanmıştır Kur'an. Gerisi yalan üstü yalandır. Sünnilerin ve Şiilerin birbirlerine karşı üstünlük taslamak için uydurdukları yalandır. Sünniler Hazreti Osman'ı parlatmak için yaptılar bunu. Şiiler de Hazreti Ali'yi parlatmak için. Ne Osman'ın ne Ali'nin böyle bir parlatmaya ihtiyaçları yoktur. Anlatabiliyor muyum? Hele Hazreti Ali'nin hiç yoktur. Zaten Allah Resulü'nün başucundaki Kur'an'ı Resulullah vefat ettikten sonra nasıl onun teçhiz tekfiniyle, cenazesiyle ilgilenen Hazreti Ali ise o Kur'an'la ilgilenen de o olmuştu. 6 ay evinden çıkmadı, başını dışarı çıkarmadı. İşi gücü Allah Resulü'nün bıraktığı o Kur'an'ı eli önümüze koymak oldu. Bu Allah Resulü zamanında Kur'an toplanmıştı. Yaktırılan Kur'an hikayesi nedir? Hazreti Osman döneminde elde mushaflar çoğalmıştı. Biz biliyoruz ki bize kadar gelen 15 kadar sahabe kendine has mushaf yazmıştı. Ve notlarını da yazmışlar. Tabii ki. Bazıları ara notluydu, bazıları kenar notluydu. Ve bunlar kendi mushaflarını tutuyorlardı. Bu mushaflarda düzen yoktu. Kimisi, mesela biliyoruz biz, yani Abdullah Es-Sicistani, Ebu Davud'un oğlu Abdullah Es-Sicistani 2 cilt kitap yazmış. Kitabul Mesahif diye. Mushaflar kitabı. Orada en absürt, en olmayacak şeyleri bile koymuş. Özgüven mi demek lazım? Başka bir şey mi? İhanet mi? Ne demek lazımsa ben de şaşırdım. Yani bu konuda en ayrıntılı bilgiler, kapı gibi deliller, kaynaklar Kur'an'ın Peygamberimiz zamanında tamamlanıp, toplanıp kitap olarak bırakıldığına dair deliller Kur'an'ı Anlama Yöntemi isimli tefsir usulü kitabında bağımsız bahisler halinde yazılmıştır. Evet. Delilleriyle yazılmıştır. Madde kaynaklarıyla, referanslarıyla yazılmıştır. Dolayısıyla o yalandır. Kendi kitabına iftiradır insanların. Hazreti Osman zamanındaki o heyet, işte Ubey bin Kâb ve Zeyd bin Sabit liderliğindeki bu heyet Medinelilerden oluşturulmuş. Bu heyet ki arasında Abdullah bin Zübeyir de vardı. O belki Mekkelilerin bir çocuğuydu. Bu heyet ne yaptı? Kur'an'ı bir standartizasyona kavuşturmak istedi. Bu standartlık da aslında surelerin diziminden ibarettir. Sureler nasıl dizilecek? İşte elimizdeki mushaf o günden geldi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu
Hazreti Osman dönemindeki bu heyetin standartlaştırdığı. O standardın dışında kalan mushaflar toplatıldı ve yaktırıldı. Niye? Herkesin kendi elinde, herkesin kendi zevkine uygun bir şey. Şimdi düşünün. Hakikaten de bu hoş bir şey de değil. Çünkü açık, istismara da açık. Arkasına biri bir şey yazacak, bir cümle yazacak. Biri gelecek diyecek ki falanın mushafında bu da vardı. O zaman bunu da ayet olarak görüyordu. Oysa ki Bazılarında da yoktu. Mesela muvazzeneteyn ayetleri. Aynen. Yani muavvezeteyn ayetlerini yazmamış, Evet, surelerini yazmamış, Felak ve Nas'ı veya başkaları dua yazmış. Evet. 2 tane dua yazmış. Kunut dualarını yazmış. Biri de çıkmış diyor ki bu da ya o zaman yani köşedeki kırtasiyeden kağıt alıp da defter alıp da gelemiyordunuz mübarek. Kağıt elle yapılıyor, uzaklardan geliyor. Veyahut da deri, rık, ince deri. Evet. Öyle Rıkî, kolay elde edilen bir malzeme değil. Yani yazı malzemesi çok zor elde edilen bir malzeme. Elinde hazır yazı malzemesi var. Yazılacak da bir boş sayfa veya yarım boş sayfa ya da çeyrek boş sayfa varsa orayı değerlendirir, oraya bir şeyler yazar. Ama sen tabii önceki nesilleri kutsallaştırdığın için, önceki nesilleri putlaştırdığın için ne yapacaksın sen? Falan sahabenin mushafında şu da vardı. Zaten Abdullah Es-Sicistani'nin yaptığı da bu olmuş. Onu da ne yapmışlar? Oryantalistler tepe her oryantalist değil. Bizdeki gelenekçiler oryantalistlere taş çıkarır aslında. Kur'an'a iftira açısından oryantalistlerin tüm iftiralarını toplasan gelenekçilerin rivayetlerle yaptıkları iftiranın zekatı etmez zekatı. Yani onu da geçelim. Orada da yalan, orada da ikiyüzlülük paçalardan akıyor.